Herkese merhaba. Tozlu garajımıza yine girdik. Ortalığı dağıttık. Sabahtan beri buralarda geziyorum arkadaşlar. Yine tozlandım. Uzun süredir istediğiniz bir araç vardı. Bu gördüğünüz Tempra. Gerçekten çok güzel bir araç. Onu baştan söyleyeyim. Bugün onu inceleyeceğiz. Bizim çok hoşumuza gitti. Sizin de hoşunuza gidecektir. Ama incelemeye başlamadan önce bakın garajın bu kısmı da çok güzel. Burada Transit'i daha önce yayınlamıştık, izlemişsiniz. Burada PTT'nin bir para arabası var. Arkada normal standart bir Hyundai panel vanımız var. Arkada bir Tata, Nissan Terrano, Range Rover, orada Kia, bir Kia daha ve burada bir Audi'miz var. Tempra'mız burada. Bir 929 Mazda tek kapı. Bu Türkiye'de bulunması belki de imkansıza yakın araçlardan bir tanesidir. Ve geçtiğimiz günlerde burada hazırlık yapıldı. Ben burada değildim. Volkswagen T2 dışarıda bekliyordu. Çok uzun süredir, yaklaşık 15 yıldır. O burada içeri alındı. Ve de Omega'mız, Escort'umuz, ileride Honda'mız, Ford'umuz birazcık değişiklik oldu. Mazda'mız vardı biliyorsunuz. Mazda 626 onu diğer garaja çekmişler. Ama biz gelin bu sefer sizin çok merak ettiğiniz şu Tempra'yı detaylı bir şekilde inceleyelim. Bir çalıştırmayı deneyelim bakalım. İçiyle dışıyla nasıl, motoru nasıl hep beraber görelim arkadaşlar. Tempra'mıza yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz bu lansman rengiydi. Tempra'nın en güzel renklerinden bir tanesiydi bu renk. Vişne çürüğü gibi. Hatta bagajına rengi yazıyor. Onu da göstereceğim. Bu arada aracımızın modelini söylemedik. 1993 model. Burada dışına bir bakıyoruz. Yine güvercinin tünediği bir yere denk gelmiş maalesef. Tavanda bakın bir metal kiriş var. Ondan dolayı oraya tünemişler ve saydırmışlar. Belli oluyor zaten. Bu arada şöyle dışındaki detaylara bakıyorum. Mesela bunlarda normal far yıkama sistemleri vardı. Bu far yıkama sistemi gitmiş. Büyük ihtimal çalınmış. Şöyle tamponun altına bakıyorum. Gayet iyi durumda görünüyor bakın. Öyle bir sıkıntılı bir durum yok. Büyük ihtimal değişmedi. Zaten kilometresi de öyle çok fazla değil. Hemen şöyle arka tarafa doğru yol alıyorum. Evet, Tempra SX AK. Yani bu serinin en donanımlı aracı buydu. İşte klimalı, ona göre donanımlı, farklı donanımları vardı. İşte 4 cam otomatik. Hatta jantları bakın. Bu araca özeldi yine. Çok şık bir jant. Kaportası güzel durumda. Bakıyorum öyle bir vuruk bile yok. Birkaç noktasına mesela işte şurada bir ezilme olmuş. Hatta bu gördüğümüz parçayı kastırmış, şişirmiş biraz. Orada öyle bir durum oluşmuş ama motor kaputunda, işte tavanında belirgin bir şey göremiyorum. Tabii tozlar büyük etken. Bütün hataları kapıyor olabilir. Ama genel anlamda gayet güzel. Şöyle arka tarafına bakıyorum. Sorunsuz. C sütunu, B sütunu, A sütunu buralarda gözle görülür bir problem yok. Araç takozda, süspansiyon sistemi aracın ağırlığının altında ezilmemesi için. Çamurluk içlerine bakıyorum. Onlar da iyi görünüyor. Bir de Tempra S'ler vardı. Onlar mesela daha donanımsızdı. Göstergeleri değişikti. Şimdi hemen bir içine geçeyim. Araçlar birbirine çok yakın. Kapı içinden başlayalım. Kapı içi gayet iyi. Camlar ön ve yan camı kontrol ediyor. Evet, içeri bindik. İlk hissettiğim koltukların rahatlığı arkadaşlar. Yıpranmamış. Sertlikleri yerinde. Hakikaten güzel. Öyle bir çıtırtı pıtırtı sesi de yok. Kokpitimiz, dijital göstergeler, otomatik klimamız. Güzel bir özellik. SX-AK dedik mesela. Niye? Çünkü K'sı klima. Direksiyonumuz da gayet güzel. Burada bir kart var. Hemen o kartta ne yazıyor bir bakalım. Buralar birazcık böyle yapış olmuş bu arada. Bu araç 24/4/2000 tarihinde 39.450 kilometrede gelmiş. Yani yaklaşık 19 yıl önce bu araç buraya gelmiş ve yağı da değiştirilmiş bir şekilde. Aracımız 40.000 kilometrede diyebiliriz. 5 ileri şanzımanımız. Geçişleri çok hoş. Tıkır tıkır geçiyor. Kül tablamız. Tavan döşememize bir bakalım şöyle. O da gayet iyi durumda. Böyle bir problemli tarafı yok. Hemen bir arka tarafa geçelim isterseniz. Bakmadan geçmeyelim. Dar olduğu için zor çıkıyorum. Evet, hop içine atlıyoruz. Evet,
Burada da gayet güzel. Koltuklarda bir tane sigara yanığı gördüm. Arkalarda güneşlikler var. Aydınlatma. Kol dayaması da mevcut. Bu da güzel. Bir bagajına bakalım isterseniz. Anahtarlar bu şekilde. Üstüm başım rezil kepaze oldu. Ama değer tozlu garaja. Evet, sonunda yaptım. Gülmeyin arkadaşlar. Siz biliyor olabilirsiniz. Hemen ışığımızı açalım. Bagaj da gayet iyi durumda değil mi? Pas olarak normal gövdede neredeyse hiçbir yerde göremedim. Pas için bir de buralara bakalım. Buralarda da bir sıkıntı yok. Gayet temiz. Orijinal jant ve lastiği. Pas için bir de buralara bakalım. Evet, buralarda da bir sıkıntı yok. Hemen buraya da bakalım. Evet, adının yazdığı yer, aracın rengi Şiraz kırmızı. Lansman rengi, bunu da gördük. Şimdi motorumuza bir bakalım. Evet, motorumuz da burada. 1.6 litrelik sıralı 4 silindirli karbüratörlü bir motorumuz var arkadaşlar. Bu motoru birçok kişi yakından tanıyordur zaten. LPG'li uygunluğuyla vesairesiyle oldukça iyi bilinen bir motordur. Burada hortumları var. Bakın Fiat Lancia olarak da belirtmiş. Sonuçta aynı grup araçlar. Hatta bu aracın platformu da aynı şekilde Lancia modellerinde kullanıldı. Tempra'ların etiketleri üzerinde duruyor. Bunlar önemli detaylar. Şuraya bir bakalım. Evet. Bakın burada önemli. Bu mesela araç boyanmış olursa o gidiyor. Bakılması gereken yerlerden bir tanesi araç alırken. Şimdi isterseniz motorumuzu bir çalıştırmayı deneyelim. Çünkü buraya yaklaşık 20 yıl önce gelmiş ve de ondan sonra çalıştırılmamış. Normal sürülerek getirilmiş ama çalıştırılmamış. Şimdi göreceğiz bakalım. Çalıştırabilecek miyiz, çalıştıramayacak mıyız? En büyük problem depoda biraz benzin takviyesi yapacağız araca ve de biraz da fıs fıs yapacağız ki hani çalışmasını rahatlatmak için. Benzin döktüğümüz zaman birçok takipçimiz kızıyor. Ya işte tutuşturursunuz, dedikleri doğru. Çünkü patlama gibi bir şey olur. Sanayi diliyle öksürme denilen şey. O direkt olarak benzini ardından şişeyi tutuşturup bütün arabayı hatta mekanı bulunan yeri yakma ihtimali olabilir. Bakalım görelim. Çalışacak mı aracımız, çalışmayacak mı? Benzin üretilen kısıtla mı çalıştırır? Altta da ekran niye çalışmıyor? Yatmaktan aynı. Bence aldı ya. Benzin alıyor şu an. Almıyor değil mi? Bas sen bas. Bas! Gazı bırak gazı. Bir dinlensin. Şuraya bak. Bir sık bırak gaz bas. Ha bırak. Bas. Bas.
Tamam ya. Okey, anlaşıldı. Şimdi son olarak aracın bir altına girelim istiyorsanız. Bir bakalım neler var neler yok. Aracın durumu nasılmış hep beraber görelim. Motor kaputumuzu kapatalım. Hemen altına dalıyoruz. Araç takozda olduğu için bakmak sorun değil. Birkaç yerde bir vuruk var. Buralarda vurmuşlar bakın. Kasis vesaire gibi yer olabilir. Manifold'dan direkt susturucuya bağlanan noktada bir ciddi paslanma belirtisi var flanşlı kısımda. Onun haricinde görünmüyor. Kısacası iyi durumda. Tempra testimizi de burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarız Tempra'mızı da beğenmişsinizdir. Bizim çok hoşumuza gitti. Zamanının modern otomobillerinden bir tanesi, sevilen otomobillerinden, bağımlılık yaratmış otomobillerinden bir tanesi. Ve de işte bu aracı da böylece incelemiş olduk arkadaşlar. Umarız hem aracı hem de videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederiz.